Evrenin sonsuz karanlığı, sayısız galaksi ve keşfedilmeyi bekleyen gezegenlerle doludur. İnsanlık, tarih boyunca gökyüzüne bakarak orada başka yaşam formlarının olup olmadığını merak etti. Evrende 2 trilyon galaksi ve sadece bizim galaksimiz olan Samanyolu'nda en az 200 milyar gezegen bulunuyor. Bu kadar büyük bir ortamda sadece Dünya'da yaşam olması istatistiksel olarak çok düşük bir ihtimal. Dünyadaki ekstremofiller, uzayda benzer koşullarda yaşamın olabileceğini gösteriyor. Örneğin, okyanusların derinliklerinde, Antarktika'nın buzullarında veya sülfür dolu göllerde bile mikroorganizmalar yaşıyor. Dünyadaki yaşam 4 milyar yılda gelişti. Evrende Dünya'dan milyarlarca yıl daha eski gezegenler var. Eğer yaşamın ortaya çıkması doğal bir süreçse, başka gezegenlerde de benzer süreçler yaşanmış olabilir. Bilim insanları, gezegenleri, yıldız sistemlerini ve kozmik sinyalleri inceleyerek bu soruya yanıt arıyor. Dünya dışı yaşamın izlerine ulaşmak, belki de insanlık tarihindeki en büyük keşiflerden biri olacak. Ancak bu keşif, beklenenden çok daha karmaşık ve gizemli olabilir. Meksika'da bir üniversitede immünoloji alanında çalışan Profesör Hernandez'in 1972 yılında yaşadığı bir olay, bilim ve bilinmeyenin sınırlarını zorlayan bir gizemi ortaya çıkardı. Bu akademisyen, bir gün kendisini Lia olarak tanıtan esrarengiz biriyle karşılaştı. Ancak Lia, sıradan bir kadın değildi. Çok uzak bir yerden, Andromeda galaksisinden geliyordu. İlk temas anı, profesör için bir dönüm noktasıydı. Başlangıçta kuşku duysa da, Lia'nın derin bilgisi ve çarpıcı açıklamaları karşısında hayretler içinde kaldı. Lia, insanlığın evrendeki yerini yanlış anladığını ve büyük bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Ona göre, insanlar ya bilinçlerini yükselterek gerçek doğalarını keşfedeceklerdi ya da kendilerini yıkıma sürükleyeceklerdi. Ancak en büyük sır, profesörün Lia tarafından bir uzay gemisine davet edilmesiyle ortaya çıktı. Hernandez'in iddiasına göre, bu gemide ona dünyanın bilinmeyen yüzü ve insanlığın geleceği gösterildi. Evrensel dengeleri açıklayan haritalar, bilinç ötesi iletişim teknikleri ve insanlık tarihinin saklı kalmış parçaları. Lia, geçmişte Atlantis uygarlığının sonunu getiren gelişmiş bir silahın varlığından da bahsetmiştir. Bu silah, hem fiziksel hem de ruhsal varlıkları yok edebilecek güçteydi ve gezegenlerin yörüngelerini değiştirebilecek kadar etkiliydi. Maldek gezegeninden gelen varlıklar, Atlantislileri bu tehlikeli projeden vazgeçirmeye çalışmış, ancak başarılı olamamışlardır. Lia'nın profesöre anlattıklarına göre Atlantis'in sonunu bu hızlı gelişimi getirmişti. Lia, ona bunların hepsini sundu. Zamanla, Hernandez tüm bu bilgileri kaydetmeye başladı. Ancak bu sır perdesi, 1984 yılında daha da kalınlaştı. Profesör Hernandez, bir gece aniden ortadan kayboldu. Arkasında hiçbir iz bırakmamıştı.
Onun akıbeti hakkında sayısız teori ortaya atıldı. Devletler tarafından susturuldu mu? Ya da Andromeda'dan gelen ziyaretçiler onu yanlarına mı almışlardı? Ne yazık ki profesörün nereye kaybolduğu bir sır olarak kaldı. Geride kalan tek şey Andromeda'dan gelen UFO adlı kitabıydı. Bu kitap, bilinmeyenle karşılaşan bir insanın tanıklığını ve cevapsız kalan soruları barındırıyor. Ancak en büyük soru hala yanıtsız. Profesör Hernandez gerçekten evrenin sırrına mı erişti, yoksa bu yalnızca hayal gücünün bir ürünü müydü? Evrende yalnız olup olmadığımız sorusu, teknoloji geliştikçe daha da karmaşık bir hale geliyor. Dünya dışı yaşamın araştırılması, bilim tarihinde köklü değişimlerin yaşandığı dönemlere dayanır. 17. yüzyılda Galileo Galilei, teleskobunu gökyüzüne çevirerek evreni incelemeye başladı. Ayın yüzeyindeki kraterleri, Jüpiter'in 4 büyük uydusu Io, Europa, Ganymede ve Kallisto'yu keşfetmesi, insanlığın evren hakkındaki bakış açısını değiştirdi. Galileo'nun bu keşifleri, dünyanın evrenin merkezi olmadığı fikrini güçlendirdi ve başka gezegenlerin de yaşam barındırabileceği düşüncesini doğurdu. Bugün, Galileo'nun attığı temeller üzerine inşa edilen dev teleskoplar ve uzay sondaları, uzak gezegenleri ve uyduları inceleyerek dünya dışı yaşam izlerini araştırıyor. NASA'nın Jüpiter'i araştıran Galileo uzay sondası, Europa'nın yüzeyinin altında devasa okyanuslar olabileceğini ortaya koydu. Günümüzde ise James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş gözlem araçları, uzak gezegenlerin atmosferlerini analiz ederek biyolojik izler arıyor. Bilim insanları, bir gezegende yaşam oluşabilmesi için belirli şartların gerekliliklerini söylüyor. Sıvı su, kararlı bir atmosfer ve uygun kimyasal yapı bu koşulların başında geliyor. Bugün, gelişmiş teleskoplar sayesinde binlerce ötegezegen keşfedildi ve bazıları Dünya'ya benzer özellikler taşıyor. Özellikle yaşam alanı olarak adlandırılan bölgelerde bulunan gezegenler, sıvı suyun varlığı için uygun sıcaklıklara sahip olabilir. Dünya benzeri özellikler taşıyan TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenler, Proxima Centauri ve Kepler 452b gibi ötegezegenler, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu gezegenlerin atmosferleri incelenerek, metan, oksijen ve diğer biyolojik imzalar araştırılıyor. Bazı bilim insanları, bu tür gezegenlerde gelişmiş uygarlıkların olabileceğini düşünüyor. Eğer öyleyse, neden hala bizimle iletişime geçmiyorlar? Bilim insanları, yıllardır uzaydan gelen sinyalleri dinliyor. Dünya Dışı Zeka Araştırma Enstitüsü teleskopları, evrenin dört bir yanından gelen radyo dalgalarını inceliyor. ...15 Aralık 1977'de Big Ear teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 220 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bir bölgeden gelen, alışılmadık bir radyo sinyali aldı. Ohio Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan astronom Jerry Ehman tarafından tespit edilen WOW sinyali,
şimdiye kadar alınan en gizemli sinyallerden biri olarak kabul ediliyor. Sonuçtan o kadar etkilendi ki, bilgisayar çıktısında sinyalin yoğunluk değerini daire içine aldı ve yanına şaşkınlığını ifade ederek "WUV" yazdı. Böylece olayın yaygın olarak kullanılan ismi ortaya çıktı. Bu 72 saniyelik güçlü radyo sinyali, dünya dışı bir zeka tarafından gönderilmiş olabileceği şüphesiyle büyük yankı uyandırdı. Fakat Ehman ve diğerleri tarafından daha sonra yapılan birçok girişime rağmen, o zamandan beri bir daha tespit edilemedi. Emisyonun kaynağına dair doğal ve insan yapımı kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli hipotezler öne sürülmüş, fakat bunların hiçbiri sinyali yeterince açıklayamamıştır. Bazı teoriler, bunun doğal bir gök cismi tarafından oluşturulmuş olabileceğini söylese de, tekrar etmemesi ve belirli bir frekansta olması, onu daha da gizemli hale getiriyor. Eğer sinyal gerçekten uzaylılar tarafından gönderildiyse, neden bir daha tekrarlanmadı? Belki de evrenin derinliklerinde yok olmuş bir uygarlığın son çığlığıydı. Ya da uzaylı uygarlıklar, iletişimlerini bizim algılayamayacağımız farklı bir teknolojiyle gerçekleştiriyorlar. NASA'nın Voyager bir uzay aracı. ...5 Eylül 1977 tarihinde Cape Canaveral uzay istasyonundan fırlatıldı. Voyager 1, Güneş sisteminin dışına doğru yol alırken, astronomiye önemli katkılarda bulunan bir keşif aracı oldu. 2012'de, yıldızlar arası uzaya ulaşan ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçti. Şu anda, yaklaşık 23 milyar kilometre uzaklıkta olup, insanlık tarafından üretilen en uzak nesne olma özelliğini taşıyor. Dünyaya veri iletmek için derin uzay ağı ile iletişim kurmaya devam ederken, aynı zamanda bir plak bulunduruyor. Bu plak, insanlıkla ilgili bir mesaj taşıyor. Üzerinde dünyadan sesler, müzikler, çeşitli dillerde mesajlar ve hatta insanın fiziğini tanımlayan çizimler bulunuyor. Evrende milyarlarca gezegen bulunduğu düşünüldüğünde, bazı gezegenlerin yaşam barındırma potansiyeline sahip olması oldukça olasıdır. Güneş sistemi içinde dünya dışı yaşamın en büyük adaylarından biri Mars'tır. Kızıl gezegende yapılan keşifler, geçmişte Mars'ta büyük miktarda suyun bulunduğunu gösteriyor. Mars yüzeyinde eski nehir yatakları, buzullar ve hatta bazı dönemlerde sıvı suyun aktığına dair kanıtlar var. Bu da, Mars'ın geçmişte mikroplar veya başka türde yaşam formlarına ev sahipliği yapmış olabileceği ihtimalini güçlendirir. Jüpiter'in uydusu Europa, dünya dışı yaşam arayışında büyük önem taşıyor. Bu uydunun yüzeyindeki buzların altında, okyanuslarla kaplı bir ekosistem olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, bu okyanuslarda sıcak su bacaları bulunabileceğini ve bu bacaların
dünyadaki derin okyanuslarda olduğu gibi yaşam barındırabileceğini öne sürüyor. Ancak bazı teoriler, bu uyduların yalnızca basit mikroorganizmalar değil, daha gelişmiş canlılar barındırabileceğini savunuyor. Teknoloji geliştikçe, dünya dışı yaşam arayışı daha ilgi çekici hale geliyor. Yakın gelecekte inşa edilecek yeni nesil teleskoplar, öte gezegenlerin atmosferlerini detaylı bir şekilde inceleyebilecek. Bu teleskoplar, potansiyel olarak biyolojik süreçlerden kaynaklanabilecek kimyasal izleri tespit edebilir. Önümüzdeki yıllarda Europa, Clipper ve Dragonfly gibi uzay misyonları, yaşam belirtileri aramak için Europa ve Titan gibi uydulara gönderilecek. Bu görevler, belki de dünya dışı yaşamın varlığına dair somut kanıtlar sunabilir. Ancak dünya dışı yaşam teorileri sadece bilimsel verilerle sınırlı değil. Son yıllarda artan UFO raporları, dünya dışı varlıkların bizi ziyaret edip etmediği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bazı gizli belgeler, pilotların ve askerlerin bilinmeyen hava araçlarıyla karşılaştığını gösteriyor. Frederick Valentich, 1978 yılında Avustralya'nın güneydoğu sahilinde uçuş yaparken, hava trafik kontrolüyle iletişim kurarak, kendisine yaklaşıp hızla manevra yapan bir uçak gördüğünü bildirdi. Delta Sierra Juliet, is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it, it has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Valentich'in son iletişiminden hemen sonra bağlantı kesildi. Bu olayın ardından çevrede birkaç gün süren aramalardan sonra hiçbir kanıt bulunamadı. Valentich uçağıyla beraber ortadan kaybolmuştu. Antik Mısır ve uzaylılar hakkındaki komplo teorileri, yıllardır popüler kültürde tartışılan bir konu. Özellikle piramitlerin oluşum süreci, gelişmiş astronomi bilgileri ve bazı eski Mısır tasvirleri, dünya dışı varlıklarla ilişkilendirilerek yorumlanıyor. Abydos Tapınağı'nda görülen helikopter, uçak ve UFO'ya benzeyen hiyeroglifler de oldukça ünlüdür. Bazı teorisyenler, Mısır tanrıları anlatımlarındaki garip baş şekilleri, uzun boyları ve sıra dışı güçleri nedeniyle dünya dışı varlıklar olabileceğini öne sürüyor.
Örneğin, Osiris'in gökten gelmiş bir tanrı olarak anlatılması veya Tot'un bilgi getiren bir varlık olarak betimlenmesi gibi mitolojik anlatılar, bu görüşü desteklemek için kullanılıyor. Peki sizce bütün bunlar mitolojik birer anlatımdan mı ibaret, yoksa gerçekten yaşanmış olaylar mıydı? Giza'daki 3 büyük piramidin konumunun Orion takım yıldızının koordinatlarını yansıtması da farklı bir iddiadır. Bu olay, bazı teorisyenlerin Mısırlıların yıldızlardan gelen varlıklarla bağlantısı olduğuna inanmasına yol açtı. Milattan önce 15. yüzyıla ait olduğu iddia edilen Tulli papirüsü, gökyüzünde ateş disklerinin görüldüğünü anlatıyor. Bu metin kaybolduğu için doğrulanamıyor. Ancak komplo teorisyenleri bunun bir UFO gözlemi olduğunu düşünüyor. Büyük piramitlerin inanılmaz derecede hassas ölçülere sahip olması, tonlarca ağırlıktaki taş blokların nasıl taşındığı sorusu, bazı kişileri antik Mısırlılar bunu kendi başlarına yapamazdı sonucuna götürüyor. Bilim insanları, antik Mısır'ın başarılarının dünya dışı varlıklar yerine insan mühendisliği, astronomi bilgisi ve kültürel gelişimle açıklanabileceğini öne sürüyor. Ancak bazı bulgular ise dünyanın belirli yerlerinde uzaylı halkların dünyamızı ziyaretlerini açıklar nitelikte. Dünya dışı yaşam konusundaki araştırmalar, insanlığın en büyük merak konularından biri olmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte, belki de çok uzak olmayan bir gelecekte, dünya dışı bir uygarlıkla ilk temasımızı kurabiliriz. Evrenin derinliklerinde, yaşamın başka bir formu bizi bekliyor olabilir. Ancak bu varlıklar, düşündüğümüz gibi dost canlısı mı, yoksa evrenin tehlikeli bilinmezlikleri mi henüz belli değil. Evren sonsuz bir bilinmezlik barındırıyor. Bilim ilerliyor, keşifler yapılıyor. Ancak en büyük sorumuz hala cevapsız. Gerçekten yalnız mıyız? Belki de bu sorunun cevabı, sandığımızdan çok daha yakındır. Uzaylılarla ilgili birçok ilginç teori var. Ancak en dikkat çekici olanlardan biri Zo hipotezidir. Bu teori, gelişmiş dünya dışı medeniyetlerin aslında bizi izlediğini ancak bilinçli olarak bizimle temas kurmadıklarını öne sürer. Tıpkı insanların doğal yaşam parklarında hayvanları gözlemlemesi gibi, uzaylıların bizi izliyor olabileceği teorisi oldukça ürkütücü.
Eğer insanlık, gelişmiş bir medeniyetin inceleme konusuysa, uzaylılar bizi doğrudan etkilemek istemiyor olabilir. İnsanlığın, galaksideki diğer türlerle kıyaslandığında oldukça ilkel bir seviyede olduğu düşünülebilir. Eğer uzaylılar milyonlarca yıl önce teknolojik zirveye ulaşmışsa, bizi henüz gelişimini tamamlamamış bir tür olarak görüp gözlemlemeyi tercih ediyor olabilirler. Belki de gelişmiş uygarlıklar arasında, ilkel medeniyetlere doğrudan müdahale etmeme gibi kuralları vardır. İnsanoğlu, yıllardır radyo dalgalarıyla evrene sinyaller gönderiyor. Ancak belki de bu mesajlar ya çok ilkel bulunuyor ya da gelişmiş uygarlıklar onları kasıtlı olarak yanıtsız bırakıyorlardır. Temmuz 1947'de Roswell yakınlarındaki çiftliğe gizemli bir cisim düştü. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, ilk başta uçan daire ele geçirildi şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak çok kısa süre sonra, bu açıklama geri çekildi. Olay yerindeki enkazın sadece bir hava balonuna ait olduğu belirtildi. Bu ani çelişki, olayın üzerinin örtüldüğüne dair spekülasyonları alevlendirdi. Roswell olayı ile ilgili birçok iddia ve komplo teorisi ortaya atıldı. Bazı tanıklar, ordu yetkililerinin insan dışı varlıkların cesetlerini ele geçirdiğini öne sürdü. 1980'lerde ortaya çıkan yeni tanık ifadeleri, olayın ardından uzaylı bedenlerinin gizlice götürüldüğünü iddia etti. Bugün bile Roswell olayı, UFO meraklıları ve komplo teorisyenleri için en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Olay, dünya dışı yaşamla ilgili şüpheleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin UFO'larla ilgili bilgileri sakladığına dair inancı körükledi. İnsanlık, var olduğu günden bu yana, evrende yalnız mıyız sorusuna cevap arıyor. Binlerce yıldır gökyüzüne baktık, yıldızları inceledik ve bilinmeyeni anlamaya çalıştık. Modern bilim, uzayın derinliklerinde yaşanabilir gezegenleri tespit ediyor. Hızlı radyo patlamaları gibi gizemli sinyaller alıyor ve teknolojimiz her geçen gün gelişiyor. Ancak hala net bir kanıtımız yok. Belki de gezegenimiz içinde bir yerlerde, onlara ulaşmamızı sağlayacak bir bilmece barındırıyordur. Unutmamalıyız ki eğer dünya dışı yaşam varsa, bu keşif insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olacak. Bilimin ve merakın ışığında ilerlemeye devam edersek, belki de bir gün, gökyüzüne bakarken yalnız olmadığımızı kesin olarak bileceğiz. Belki de bir gün, bu büyük evrende bilinmezliğe cevap bulacağız. O gün gelene kadar hayal gücümüzü zorlayalım. Peki sizce, dünya dışı yaşam gerçekten var mı?